Selamlar efendim. Sizler için 20 tane Steam üzerinden rahatlıkla alabileceğiniz oyunları derledik. Önceki videomuzda kesinlikle almanız gereken 60 tane oyunu tanıtmıştık. Eğer o videomuza da göz atmak isterseniz şuradan bir yerden tıklayıp izleyebilirsiniz. Hatta Discord sunucumuza katılarak platformlarda ücretsiz olarak verilen oyunları kolayca takip ederek haberdar olabilirsiniz. Şunu da belirtmek isterim ki listemizde hem indirimli oyunlar da var, indirimsiz oyunlar da var. Ayrıca Epic Games'te ücretsiz veya fiyatı farklı olan oyunlar ve Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlar bu listede yer almıyor. Yani eğer dilerseniz oraları da kontrol edebilirsiniz tabii ki, ama ben tamamen Steam üzerinden konuşuyorum. Ufacık bir haber daha vermek isterim ki bu son karışık listemiz. Bundan sonra oyun türlerine göre liste yapmayı planladık. Bu düşüncemize siz ne diyorsunuz? Yorumlarda bildirirseniz seviniriz. O zaman sizi daha da fazla bekletmeden artık listemize geçelim. Oyuna başladığınızda sizi saran ortam sıradan bir bahçe gibi görünse de oyundaki dünyanın boyutu gerçekten sizi şaşırtıyor. Supraland'de karakterimiz minyatür bir kahraman olarak bu dünyada yolculuk ediyor. Etrafınızdaki nesneler sizden daha büyük. Bu nedenle bir fincan ya da bir çatal gibi normalde göz ardı edilen nesneler bu oyunda büyük bulmacaları çözmemize yardımcı oluyor. Oyundaki ana amaç kaybolmuş kraliyet soyunu bulmak ve dünyanın dengesini yeniden sağlamak. Bu hedefi gerçekleştirmek için çözdüğümüz bulmacalar bazen oldukça karmaşık olabilir, ancak oyun size yavaş yavaş yeni yetenekler ve ekipmanlar kazandırıp öğrenmeye teşvik ediyor. Eğer bulmaca çözmeyi ve keşfetmeyi seven bir oyuncuysanız tam size göre bir oyun. Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa'da bir aileyi nasıl böldüğünü ve savaş boyunca neler yaşadıklarını anlatan bir oyun Valiant Hearts. Oyunda farklı karakterleri yönetiyor ve hikayenin kesiştiği noktalarda beraber ilerliyoruz. Tüm oyun boyunca yanımızda bir ilk yardım köpeği oluyor ve minik arkadaşımızın atmosfere gerçekten büyük bir katkısı var. O minik arkadaşımız sizi yalnızlık duygusundan kurtarırken savaşın gerçek yüzünü görüyoruz aynı zamanda. Kovalama sahnelerinde ünlü klasik müziklerin besteleriyle eşdeğer hazırlanmış hareketlerden tutun da en acıklı sahnelerdeki duygu yüklü melodilere varana kadar hepsi eksiksiz bir soundtrack'e sahip. Kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir oyun. Doors Paradox. Diorama üzerinde bulmacalar çözüp bir yandan da dinlendirici atmosferin keyfini sürdüğünüz 3 boyutlu point click bulmaca oyunu. Arka planda canlı hissiyat oluşturan dünya üzerinde yerleştirilmiş 3 boyutlu diorama üzerinde gerekli nesneleri bulup uygun yerlere yerleştirerek bulmacayı çözümlemeniz gerekiyor. Bölümlerde ilerledikçe karşınıza çıkan bulmaca düzenekleri çeşitlendiğinden nesneleri bulurken ezbere dayalı nokta atışı değil de daha açık fikirli olmanız gerekiyor. Odak noktasında her ne kadar diorama görünse de aslında oyunu çekici yapan ve sahip olduğu dinginliği iyi bir şekilde sergilemesine detaylarına borçlu. Etkileşim biçimleri, arka planda kendi başına hareket eden dünyası, müzik ve sesler bunlardan birkaçı. İçerisinde bulmaca barındırmayan, sadece nesne bulmaya odaklı Hidden Through Time bizleri taş devrinden alıp orta çağa götürüyor. Küçüklü büyüklüğü yaklaşık 30 tane haritaya ev sahipliği yapıyor oyun. Ayrıca yetmezse çevrim içi bir şekilde diğer insanların yaptığı haritalarda dahi oynama şansınız var. Nedense bir bağımlılık yapıyor oyun. Zaten çok şirin grafikleri ve tasarımlara sahip. O yüzden içine çekiyor. Taş devrindeki modellemeler ile Antik Mısır dönemi modellemeleri tamamen birbirinden farklı. Yapımcılar detay detay uğraşmış adeta. Ayrıca hayal gücünüzün yettiği kadar harita yapmakta da özgürsünüz. İsterseniz tüm eşyaları kullanın, isterseniz kimsenin bulamayacağı kadar zor yapın, ipler tamamen sizin elinizde. Hayatta kalma, üs inşa etme ve bilim kurgu türü oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız, aynı zamanda kedileri de çok seviyorsanız Mew Base tam sizlik bir oyun diyebiliriz. Benim çok keyifli zamanlar geçirmemi sağlayan ve zaman zaman açıp tekrar oynadığım eğlenceli bir oyun. Tatlı grafikleri ve hayatta kalma unsurları ile keşif ve üretim deneyimini gayet güzel yaşatıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sahip olduğumuz kahve dükkanında baristalık yaparken dükkanımıza gelen kişilerle sohbet edip bir yandan da onların hikayelerini dinlediğimiz bir oyun Coffee Talk. Dükkanımızın olduğu evrende elfler, orklar, succubuslar gibi fantastik dünya ırkları bulunmakta. Çeşitli içecek ve baharatlarla yaptığımız kombinasyonlar ile farklı içecekler üretip hikayelerini dinlediğimiz, bizimle sohbet eden müşterilerimizi memnun etmeye, kimi zaman onların favori içeceklerini bulmaya çalışıyoruz. İstenilen içeceği üretip üretemediğimize göre hikayede ufak çaplı birkaç şeyi etkileyebiliyoruz. Bunun dışında da oyunun başı sonu belli. Asıl hikaye bittikten sonra oyunun challenge modu var. Bu modda kısıtlı zaman içerisinde gelen müşterilerin isteklerini karşılıyoruz. Hikaye kısmında ise oyun gün gün ilerliyor. Çayınızı, kahvenizi alıp sıcak bir kış gününde güzel müziklerle rahat rahat oynayabileceğiniz türden bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
Denizinden ve ailesinden ayrı düşmüş bir su yosununu kontrol ettiğimiz muhteşem el yapımı çizimlere sahip, sakin ve huzurlu bir point click adventure oyunu Slice of Sea. Yapımcısı kendi tarzı gereği bu tür oyunlara elle tutulur bir diyalog ve benzeri şeyler koymuyor. Ki bu da aslında bu tür için risk. Çünkü türün yaslandığı çok az sayıda unsurdan birisi bu. Ama buna rağmen bulmacaların yapısı ve oyunun genel atmosferi nedeniyle bu eksikliği hissetmeyip sıkılmadan oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bulmacalar aslında zor değil. Sadece gidilebilecek çok fazla mekan olduğu için bir şeyi bulduğunuzda onu nereye götüreceğinizi bulana kadar çok dolaşmanız gerekebiliyor. Ufak ayrıntılara dikkat etmek lazım. Kartlarımızı yöneterek kendi kolonimizi kurduğumuz bir oyun Stackland. Sattığımız kaynaklar ile kart paketleri alıp gelişmeye devam ediyoruz oyunda. Aldığımız paketlerden çıkan yapı fikirleri farklı yapılar yapmamıza olanak sağlıyor. Kart paketlerinden, dungeonlardan veya gece yarısı çıkabilecek canavarlar ise kolonimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Onları öldürmek için bireylerimizi silahlandırıp savaşmaya çalışıyoruz. Storyteller gayet keyifli, tek oyunculu bir bulmaca, hikaye yaratma oyunu. Fiyatı bazı arkadaşlara fazla gelse de dolar kuru 28 iken 120 TL gayet uygun. 2-3 saatte bitirebileceğiniz bir oyun. Kısa sürüyor ama bu süre için gayet eğlenceli. Oyunu bitirdikten sonra fazladan yan görevler aktif oluyor. Onları yapması yine çok uzun değil ama oynanış süresini biraz uzatıyor ve oyuna fazladan renk katıyor. Oyunda bir yerde Türkçe çevirinin azizliğine uğramanız ve delirmeniz dışında her şey olması gerektiği gibi. Winkletea The Little Shop. Oyunda orta çağda yaşayan bir mağaza işletmecisiyiz. Babamız aile dükkanını bize bırakıyor ve mektubunda eski ihtişamına kavuşturmalısın diyor. İnsanlar da öyle sizin dükkanınıza her koyduğunuz şeyi almıyor. Belli bir listeleri var hepsinin. Dükkanınızı genişletebiliyor, bazı eşyaları da kendiniz üretebiliyorsunuz. Örneğin keten kumaşıyla elbise veya ayakkabı üretiyorsunuz diyelim. Keteni ucuzken alırsanız bu ürünleri de çok ucuza getirip satışlarından çok daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Benim gibi işletme oyunlarını ve oyunlarda gelişmeyi seven biriyseniz vaktiniz su gibi akıp geçecektir. Arkadaşınızla beraber tam kafa kırmalık, hafif korku öğeleri içeren çok tatlı 2 kişilik point click oyunu The Past Within. 2 saat gibi kısa bir sürede çok kaliteli zaman geçirmenizi sağlıyor oyun. Kendisini önceki oyunlarından ayıran en önemli özelliği co-op özelliğinin bulunması. 2 kişi farklı rollerde oynadığı için yeniden oynanılabilirliği de yüksek bir oyun. Biri geçmişi yönetirken diğeri geleceği yönetiyor. Kesinlikle tavsiyemdir. Disco Elysium The Final Cut. Oyun dünyasında kült bir rol yapma oyunu. Hikaye yozlaşmış bir şehirde geçen bir cinayet soruşturması etrafında dönüyor. Oyunda verilen kararlar ve seçenekler hikayenin gelişimini ve karakterinizin kişiliğini etkiliyor. Karakter geliştirme sistemi beceri puanlarını dağıtarak ve farklı yetenekler edinerek kişiselleştirmenizi sağlıyor. Bu nedenle tekrar oynanabilir. Eğer unutulmaz bir RPG deneyimi arıyorsanız Disco Elysium The Final Cut kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir oyun. Strangeland gerçekten felsefik bir oyun. Karakterimiz neden orada olduğunu ve etrafta ne olup bittiğini de anlamaya çalışıyor ama esas meselesi kendini araması. Aynı zamanda da kendini görmeye bile tahammülü yok. Biz de bu arayış yolunda ilerlerken attığımız her adımda altından anlamlar fışkıran pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Bir şey size eğer tuhaf, saçma veya anlamsız geliyorsa onu bir kenara itmeyin. Aksine anlamaya çalışın. Çünkü o aslında sizin ilerleyebilmeniz için bilinçli olarak konulmuş bir engel. Oyunun bulmacalarına bu yönden yaklaşınca bana tıpkı mükemmel bir kitabın içinde kaybolmuşum hissi verdi. Bir yerlere gitmek için sürekli ağzının içinden yürüyerek geçtiğimiz o palyaço, etraftaki kuzgunlar, yaşlı ve bilge bir adam, size tarot kartları seçtirip falınıza bakan kişi, roller coaster yolculuğu ve elbette ki maskeler. Bunların her birinin kendince anlamları var. Bazılarının iç içe geçmiş birden fazla anlamı var ve hepsi sizin tarafınızdan keşfedilip anlaşılmayı bekliyor. Dishonored'ın hikayesi ana karakterimiz Corvo'nun bizzat kraliçe tarafından şehri içten içe çürüten veba hastalığına çare bulabilmesi için başka şehirlere gönderilmesiyle başlıyor. Görüşme esnasında özel güçleri olan suikastçılar kraliçeyi öldürüyor ve kızı Emily'yi yanlarına alıp ortadan kayboluyorlar. Kraliçenin cesedinin yanında sadece Corvo kaldığı için olay yerine gelen herkes kraliçeyi Corvo'nun öldürdüğünü düşünüyor.
Corvo bunun üzerine idam edilmek üzere hapse yollanıyor. Ama Corvo'nun kraliçeyi öldürmediği, ona tuzak kurulduğunu düşünen bazı kişiler hapisten kaçmasına yardım ediyor. İşte hikayemiz tam da burada şekilleniyor. Amacımız kraliçenin intikamını almak ve kızı Emily'yi kurtarmak. Basit gibi görünen ama iyice derinlere doğru inen bir hikayesi var. İşte bu yüzden sizi tam anlamıyla sarıyor hikaye. Ve görevler gayet güzel tasarlanmış. Hiçbir bölüm oynarken sıkıldığımı hatırlamıyorum gerçekten. Oynanış konusunda tamamen serbest bırakmışlar bizleri yapımcılar. İsterseniz herkesi biçerek, katliam yaparak ilerleyin. İsterseniz de gizlice, kimseye görünmeden ve kimseyi öldürmeden görevlerinizi tamamlayarak oyunun zevkini 2 katına çıkarın. Oyunu kimseyi öldürmeden de bitirmeniz mümkün. Veya hedefinizi birçok şekilde öldürebilmeniz. Zehir, silahlı saldırı, kılıçla suikast, kaza süsü verme, patlatıcı kullanma, düşmanlarınızı birbirine kırdırma ve benzeri gibi birçok yol mevcut. Dishonored son yıllarda oynadığım en iyi oyunlardan biri. Defalarca bitirmeme rağmen yine sıkılmadan oynayabiliyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Oynayacak oyun bulamıyorum, ne yapmalıyım dediğinizde en azından bir göz atmalık olarak sizi kurtarabilecek Lizard Must Die. Müziklerinin ve diyaloglarının başarılı olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Karakterinizi çok güzel ön plana çıkartmış oyun. Modellemeler iyidir ama sınırlıdır. Bazı oyunlar vardır çok kötüdür ama iyidir dediğiniz. O oyunlardan bir tanesi ama tavsiyemdir. Ben oynadım, gayet de keyifliydi. Mortal Shell bir Souls-like aksiyon rol yapma oyunu. Atmosferinin size hissettirdikleri ancak oynarken yaşanabilecek türden. Fulgrim'de gezerken hissettirdikleri, Seed of Infinity'de yolunuzu bulmaya çalışırken akan teriniz, Tarsus'un tapınağında iliklerinize kadar hissettiğiniz riffler, hele çanlar çaldıktan, siz çöktükten sonra Fulgrim'de sağ salim hedefinize varabilmek için verilen mücadele. Bunların hepsi sadece deneyimlendiğinde sizler için bir anlam ifade edecektir. Oyun size öldüğünüz anda ikinci bir şans veriyor. Kabuğunuzdan fırlıyorsunuz ve anlık zaman duruyor. Tek hamlelik canınızla hiç darbe almadan kabağa ulaşır ve içine girebilirseniz ikinci hakkı elde etmiş oluyorsunuz. Bir Souls oyunundan alabileceğiniz maksimum hazzı almak için denemeniz gereken bir oyun. Heavy Rain. Oyunda origami şeklinde ipuçları bırakan bir katili bulmaya çalışıyoruz. Toplam 4 karakteri yönlendiriyoruz ve bu karakterlerin hepsi hikayenin ilerleyişi sırasında tanışarak etkileşim halinde bulunuyor. Karakterler katilin kaçırdığı çocuğun babası, polis, bir özel dedektif ve bir de gazeteci. Oyunda genel olarak verilen tepkiler klavye tuşlarına basma ve mouse ile şekil çizme üzerine. Genel olarak hikaye bazlı oyun sevenler için tavsiye ediyorum. Distrust'ta helikopter kazasından sonra hayatta kalmaya çalışan bir ekibi oynuyoruz. Helikopterimizin düştüğü alanda 6 bölge bulunmakta ve biz 1. bölgeden başlıyoruz. Bölgede ilerledikçe zorluk artıyor. Hayatta kalma mücadelesinde ise canlılık denen bar çok önemli. Canlılık azaldığı zaman uyumamız gerekiyor ancak uyuduğumuz zaman da anomaliler belirmeye ve bize saldırmaya başlıyor. Hayatta kalma mücadelemizden ayrı olarak anomali denen yaratıklar için hazırlıklı olmamız gerekiyor ve bu oyunun zorluğunu bir hayli arttırıyor. Oyunda 15 adet karakter seçeneğiyle 1-3 kişiye kadar oynanılabiliyor. Cezbedici hikayesi ve co-op özelliğiyle denemeye değer bir hayatta kalma oyunu. Karakter çeşitliliğinin fazla olması ise oynanabilirliğini yükseltiyor. BioShock. Hikayemiz 1960 yılında geçiyor. Atlas Okyanusu'nun ortasından geçerken içinde bulunduğumuz uçağın düşmesiyle olaylarımız başlıyor. Su yüzeyine çıktığınızda fark ettiğiniz ilk şey etrafta hayatta kalan tek kişinin siz olduğu oluyor. Etrafınıza bakındığınızda bir deniz feneri ve küçük bir ada gözünüze çarpıyor. Deniz fenerinin içerisindeki küçük deniz aracıyla yeraltı şehri olan Rapture'a gitmemizde hikayemiz şekilleniyor. Bu zamana kadar beni en çok gelen oyunlardan biri oldu gerçekten. Birden sıçrayarak çıkan splicer'lar olsun, adamın peslerini çıkaran Big Daddy'ler olsun, insanın altına sıçıtmaya yetiyor. Müzikleri sizi gerçekten geçmişe götürüyor. Mutantlarla dövüşürken arkada klasik müzik çalıyor. O nostalji havasını çok rahat alabiliyorsunuz. Hikaye 10-15 saat kadar sürüyor. Oyunun hikayesini ve Rapture'ın geçmişini okumanızı tavsiye ediyorum. Benim gibi korku ve gerilim oyunlarını seviyorsanız bu oyunu size tavsiye ederim. Bir güzel gersin sizi. Elbette alınması gereken bir sürü oyun var. Sizin de paylaşmak istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin ki onlardan da yararlanalım. Bu son karışık listemiz olacak. Bundan sonra oyun türlerine göre liste yapmayı planlıyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha fazla oyun önerisi istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.